Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni bir seriye başladım. Türkiye'de Pro Lig'de yarışan vücut geliştirmecileri tanıtacağım size. Zaten çok fazla olmadığı için çok zor olmayacak. Zaten toplamda 5 tane var. Arkadaşlar bu videoyu çekmek için Ersin Adaklan'ın yanına Adana'ya gittim. Çok keyifli zamanlar geçirdim. Umarım siz de videodan keyif alırsınız. Gerçekten müthiş bir başarı hikayesi. Ersin Adaklan'ın önü çok açık. Bir taraftan da profesyonel vücut geliştirmeci nasıl olunur? Gerçekten tam olarak belgesel gibi anlatıyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Şuradaki beğen butonuna tıklayın. Çünkü videoyu öne çıkartıyor. Bana en büyük destek o beğen butonu. Ve de sürekli olarak video atıyorum. Videoları kaçırmamak için abone olun ve o çan şeklindeki şeyi açın ki size bildirim gelsin. Ayrıca da Ersin Adaklı'nın bilgilerini açıklama bölümüne koyuyorum. Açıklama bölümünden onun hem YouTube kanalına hem Instagram'ına ulaşabilirsiniz. O zaman görüşürüz. İyi seyirler. Hocam gramını kaç gram peki tereyağı? Tereyağı işte orada yani 5 gram yoktur, vardır, yoktur yani. Mesela yumurtada kaç tane? 5 tane yeter. 10 tane yiyoruz ama. 10 tane olmazsa olur mu hocam? 5 tane yesek. Ben dolaptan da şey alayım yumurta. Sen oradakilerin hepsini yeme, biz yiyeceğiz. Bence de onlar Özgür Hoca tadına baksın. Özgür Hocam sen kaç tane yiyorsun? Söyle mesela. Ben 2-3 tane yiyorum. Yani normal. Tam yiyorum. Tamam biz de sporcu gibi 5 tane yiyoruz abi. Sporcular 10 tane yiyor, 20 tane yiyen var. 30 tane, günde bir kep yiyen var. Ya yok o hatalara da düştük, yedik onları da. Hata mı o kadar çok yemek? Abi 30 tane yumurta mı yenir ya? Yani bilmiyorum hani. Vatana millete zarar. Yani zarar ya, her tarafı zarar yani. 30 tane yumurta niye yesin? Yani başka bir besin kaynağı mı kalmadı arkadaş? İşte bir şey, ilk önce yapıyorum, sonra kendi kendime niye yapıyorum diye sorgulamaya başlıyorum. O zaman doğru diyor. Bir de hani öyle hepsini sarısıyla falan da yiyemem. Çünkü Sarısı rahatsız mı ediyor hazımda falan yoksa? yok abi, bu sarısı sonra kolesterol sonuçta ya. Bir de hani böyle alerjik olarak da biraz yumurtaya karşı şeyim var böyle 3. Ama 3 taneye kadar, 3 tane sarıya kadar tolere ediyor yani. Hani herhangi bir sorun hissetmiyorum. Ama böyle 5 tane falan sarısıyla yemem mümkün değil yani. Ama 3 tane ideal. 2, 3. Yani bugün 3 olabilir. Ne antrenmanı var bugün? Bugün omuz. Omuz antrenmanı. Omuz, evet. Omuz ve triceps. Sadece omuz da değil. Omuz ve triceps. Buralar. 2 kas grubu birden çalışmaya başladı. Yediğim zamanla kendimi ağır hissediyorum, kötü hissediyorum. Üstümde bir şey varmış gibi, nem bulutu varmış gibi.
tesadüfen sabahtan pirinç ve etle başlıyorum. O gün kendimi iyi hissediyorum. Sanki böyle doping almış gibi. Yani bir şey mi aldım, farklı bir şey mi yaptım diyorum. Yok. Herhalde diyorum zamanla hani bazen hani kendini iyi hisseder ya insan arada bir hani her zaman olmaz yani o duygu. Onlardan bir tanesi zannediyorum. Sonra bir iki daha oldu böyle. Yumurta yapmadım. Gene sabah güne pirinçten etle başladım. Gene aynı. Sonra şüphelenmeye başladım. Bu sanırım yumurtadan oluyor. Bunun nedeni yumurta diye şüphelenmeye başladım. Sonra yumurta yememeye başladım. Yumurta yemeyince o his aynı devam etti yani. Üzerimden böyle bir ağırlık, bir yük kalkmış gibi oldu. Orada ben anladım ki yumurtanın fazlası, yani neyi fazla yersen ye, yani çok aşırı abartı. 30 tane yumurta yersen, hani bunun fayda yerine artık vücuda ağırlık olmaya başlıyor. Sonra işte bıraktım yumurtayı ve artık yani böyle sabahları 5 tane, 4 tane yiyorum. Günlük yani toplamda 10 taneyi bulmaz şu anda yediğim yumurta. Hani gayet rahat işlediğini hissediyorum şu anda. Yani pirinç miktarı da ne kadar diyeyim? Ya öğünlerin şeyleri, ölçüleri aşağı yukarı bu. Pirinç de tek öğünde 100 gram falan değildir yani. 100 gram değildir bu. Yani off sezon dediğimde böyle ölçüleri şey yapmıyorum. Bir kabın içinden ortalama göz kararı yiyorum sürekli. 10 sezona geldiğim zaman öğünlerimi ayrı ayrı, porsiyon şey yapıyorum. Yani fazla az olmasın, her öğün aynı miktar. Ama zaten yıl boyu genelde gözüne alıştığı zaman da o ölçüleri de şey yapıyorsun. Yani rahat yapabiliyorsun. Yani pek tartıya ihtiyaç duymuyorum off sezonda özellikle. Evet, hazır. Bu kadar. Vazgeçilmez adam. Reklam olmasın. Reklam olmasın, şalgamımız var abi. Şalgamdan sponsorluk aldık mı? Şalgamdan almadık. Yani şalgam firmaları biraz zayıf gelir bize sponsorluk için. Şeyde ne derler? Şalgamın içine mesela limon sıkmadan da içemiyorum. Öyle bir şeyim var. Yani limon her öğünde oluyor genelde. Yani limonsuz çıkmam abi. Limon vazgeçemem. Şalgam biliyorsun şey, probiyotik. Aynı zamanda sindirim sistemi için çok iyi. Bakar mısın renkteki asilliğe? Kırmızı şarap hesabı işte. Arnold'un kırmızı şarabı. Kırmızı şarap. Bizim şalgamımız. Sabah bunu yapmam önemli. Sabah ne kadar temiz gidersen gün boyu o kadar rahat gidiyor, o kadar iyi oluyor. İlk başlangıcı güzel yapmak lazım, sıkı yapmak lazım. Net. Pirinç, yumurta. Şalgam üçlüsü.
Bakın öyle. İyileşmişsin sen. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. İyileşmişsin. Tamam çocuğum. Hadi şimdi beni rahat bırakın, yemek yiyelim. Hadi. Yemek zamanı. Sen çiğnemeden yutuyorsun. Benden daha hızlı yiyor. Ya Ersin Adaklı çocukluğundan başlayalım. Ersin Adaklı 1984 yılında Adana'da doğdum. Adana'da büyüdüm. 7-8 yaşlarındaydım. Tekvando ile başladım. Böyle bizim zamanlarımızda şey vardı, Bruce Lee, Van Damme filmleri çok böyle popülerdi o zamanlar. Aynen bizim çocukluğumuz öyle geçti. Onları izlemekle geçti yani. Ve biraz da böyle hani ilgim spora daha fazlaydı yani. Diğer çocuklar gibi ne bileyim top falan oynamazdım ben mahallede hani. Böyle takım sporlarıyla falan pek şeyim yoktu ama öyle basketbol olsun falan bunları denedim. Pek başarılı olamadım yani. Hani kendimi pek yeterli hissedemedim o şeylerde. Ama böyle çocukken daha çok böyle işte bu karatedir, tekvandodur. Hani onlar vardı. Daha şu anki gibi şey yoktu öyle kickbokstur falan, MMA falan bu kadar gelişmemişti o işler. Tekvando vardı o zaman bizim olduğumuz şeyde. Ben anneme böyle şey yaptım hani beni götür yani zorla. Başlangıç oldu sporla benim tanışmam tekvando ile oldu. Belli bir müddet yaptıktan sonra ortalama bir 2-3 sene sonra bir kasık fıtığı problemi yaşadım. Ameliyat olmam gerekti. Ameliyat olduktan sonra bir yıl falan spor yapamadım. Yapamayınca da tekrar dönüş olmadı. Yani tekrar tekvandoya döndüğümde hani esnekliğimi kaybetmiştim. Eskisi gibi değildim filan. Biraz bu şey yaptı ve bir de çelimsiz kalmıştım. Daha zayıftım. Zayıf bir çocuktum. Biraz direnç, güç kazanabilmek için, biraz kilo alabilmek için işte vücut geliştirme salonları falan popülerdi. Mahallede birkaç arkadaş biz öyle başladık bu işe. Lise yıllarında, lise 2'ye gidiyordum. Kendi mahallemizde bulunan Natural Form, Erkan Şengezer'in yanında, ben Erkan hocamın yanında bu işe başladım. İlk adımı orada attım. Yapmaya başladığımda vücudum cevap vermeye başladı ağırlıklara. Yani bu sonuç almaya başladım. 17 yaşındaydım ortalama, 16-17 yaşındaydım. Bu şekilde başladım. Sonra peki vücut geliştirme olarak başladı ya ben bir yarışmaya girdim artık. Vücut geliştirme yarışması nasıl oldu? Zaten başlarda böyle bir düşüncem yoktu, hedefim falan da yoktu. Sadece ben güçlenebilmek için, biraz kas kütlesi yapabilmek, iyi bir görüntüye sahip olabilmek için, sağlıklı bir görüntüye sahip olabilmek için hani başladığım bir işti bu. Salonda hani vücut geliştirmecilerin fotoğrafları, posterleri olurdu. Baktığımız zaman zaten hani o imkansız gibi görünen bir şeydi hani o dönemlerdeki hani bakış açım buydu. Zaten hani bir de Adana'dayız yani hani bu işten hani bu vücut geliştirme nedir? Hani bunun yarışması mı vardır filan hani derken yarışma izledikten sonra bu iş hani bakış açım değişti. Ben de hani salona gidip düzenli bir şekilde antrenman yapan bir şeydim yani, bir insandım hani gidip normal bir aktivite olarak, spor aktivitesi olarak bunu yapıyordum. Bir sosyal aktivite olarak spor yapıyordum. İşte bir gün Erkan Hoca dedi ki işte yarışmaya sokalım seni. Fitness yarışması vardı o zaman. 2007 senesinde. Teşvik etmiş oldu. Hani ben ama hiçbir şey bilmiyorum yarışma konusunda. Herhangi bir fikrim yok yani hani. Nasıl poz verir, nedir? Fitness bir de yani. Büyük erkekler fitness kategorisinde ilk yarışmamı yaptım ben. İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeydi. O yarışmada yani hani biraz böyle hani bildiğimiz kadarıyla diyet yapmaya falan başladık işte yani. Biraz sağdan soldan sorduk, ettik falan hani aşağı yukarı. Herkesin yaptığı gibi pirinç lapası ve tavukla. İlk günden bu zamana hayatımızda değişmeyen rutinleri var. Yani sabah uyandığında asla kahvaltısını etmeden dışarıya çıkmaz. Gün içinde muhakkak yemeği yanındadır. Seyahat etsek, mesela evlendik. Düğünümüzde bile hani beni istemeye geldiklerinde bile kabı yanında gelmişti. Düğün günü antrenmanını yapmıştı. Antrenmanınla beraber yine kabı yanındaydı. Bundan hiçbir şekilde feragat etmez. Yani
başımıza başka şeyler de geldi. Mesela cenaze oldu, hastalık oldu. Bunlarda bile hani o rutinini hiç bozmadı. Hep yemeğine muhakkak pirinci ve eti yanında. Bu rutinini hiç bozmadı yani. Belki de ben başarısı tamamen istikrarı ve devamlılığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani insan her gün aynı şeyi yiyebilir mi diye soruyorlar. Mesela bize de soruyorlar. Ya hocam sıkılmıyor musunuz her gün aynı şeyi yiyorsunuz diye. Ben profesyonel bir sporcu değilim. Antrenörlük yapıyorum. Ama mesela belli bir rutini tutturmaya çalışıyorum. Ama Ersin Hoca'nın o devamlılığı ve istikrarı, hani o motivasyonu, İşte yarışmanın dışında da mesela off sezonunda bile hani kalkıp farklı bir şeyler yese bile o kabını muhakkak yine yanında taşır. Hani biraz kalorisini oradan kısar. İşte atıyorum kebap yediyse işte pirincini biraz o gün az yer ama muhakkak kabı yanındadır yani. Yanlıştır, doğrudur. İşte bir şekilde ben bir yarışmaya hazırlanmış oldum sonuçta. Bir adım atmış olduk podyuma. Ve o günden sonra da hani 4. oldum o yarışmada. Ve hani olabilir dedim kendi kendime hani. Ben bunu yapabilirim sanırım dedim. Ve sonra tekrar hazırlanmaya başladım. 5 ay sonra bir yarışma daha vardı. Klasik vücut geliştirme ilk defa o zaman Türkiye'de kategorisi açılmıştı. Ha dedim bana göre bir şey buldum. Çünkü 74 kiloydum hani 73 kilo filandım yani hani o fitness'da girdiğimde. Çünkü klasik vücut geliştirme diyor. Klasik vücut geliştirme için bile yani kilo toleransım çok düşük yani hani bayağı bir kilo almam gerekiyor, adele yapmam gerekiyor. Ama daha uygun geldi. Ben ortalama böyle 75 kilolarda falan form tutup yarışmalara giriyordum. 5 ay sonraki yarışmada Türkiye birincisi oldum. Ve Türkiye şampiyonalarına girmeye başladım. O günden sonra da yani ortalama işte 8 defa Türkiye şampiyonu oldum. En son 2011'de gene sikletimde şampiyon oldum. Overall şampiyon oldum. Belli bir noktaya geldik. Yani artık yani dünya şampiyonaları için ben hazırlanmaya başladım. Ve gittiğim farklı federasyonlar oldu. Yarıştım. Oralarda derece almaya başladım ve kendimi görmeye başladım. Orada hani nerede olduğumu daha iyi görmeye başladım ve artık hani ne yapmam gerektiğini daha iyi biliyordum. Artık görmüş. İşte o gittiğim uluslararası yarışmalarda da derecelerim iyiydi fakat hani yeterli değildi. Bir şeydi. Bu bana tecrübe oldu. Zamanla kendim hani sorgulamaya başladım. Hani bu gidiyoruz, geliyoruz filan hani yarışma derece. Nereye kadar? Hani gidiyorum mesela şampiyon oldun. Bir vücut geliştirmeci ne için? Hani kariyeri nedir yani? Hedefi ne olmalı? Buna baktım. Yani en üst seviye profesyonelliğe çıkmalı. Evet yani bunu işte profesyonel lige nasıl çıkılıyor? Yani bunun prosedürü nedir? Nasıl oluyor bu işler? Yani şimdi farklı federasyonlar var. Şimdi asıl vücut geliştirme yapan bir insanın kariyerinde yapabileceği en iyi derece nedir mesela? Ne olmalı? Hangi yoldan gidilmeli? Şimdi bizim izlediğimiz işte profesyonel sporcuların gördüğümüz ligdeki bir olimpiya. Bu işin en üst işte düzeyde yapılan, icra edilen son noktası orası. Hani vücut geliştirmenin olimpiyatları bir nevi öyle. Şimdi buraya gidip burada nasıl yarışılır? Bunu merak ettim. Araştırmaya başladım. NPC, National Physique Committee, IFBB Pro'nun altyapı federasyonu. Buradan yarışmalara, buradan IFBB Pro olabilmek için Pro Qualifier yarışmalar düzenleniyor. İnternetten sitesine girdiğim zaman görmeye başladım. Katılım nasıl oluyor bunlara? Şimdi herhangi bir sistem olmadığı için Türkiye'de sporcu yalnız başına bunları kendi görebilmeli. Yani çünkü etraftan böyle bu konu hakkında bilgilendirecek pek kimse yok. Vücut geliştirme sporcusu ilk önce kendini iyi bilebilmeli yani iyi görebilmeli nerede olduğunu. Sonra ben internetten araştırdım ve hani herkese açık olduğunu gördüm bu yarışmaların. IFBB Pro kart sahibi olabilmek için bu yarışmalarda birinci olabilmeniz lazım. Yani overall şampiyon olabilmeniz lazım. Diğer hani kategoride diğer sikletlerin de şampiyonlarıyla yarışıp bunların içinde de birinci olmanız lazım ki bu karta sahip olabilmeniz gerekiyor. Profesyonel sporcu olabilmeniz için kriter bu. Bu da düşündüğünüz zaman biraz zor gibi geliyor. Hani ben zaten arada kalmıştım. İşte bu Men 1 sikletinde yarışıyordum ağır kiloda. Men 1 kategorisinde. Kilo olarak yetersiz geliyordum.
hani siklet farkı oluşuyordu artık. Siklet farkı oluştuğu için de ben kendimi göremiyordum daha doğrusu. Tamam ilk 5 yapabiliyordum bu yarışmalarda ama çok yolum vardı. O yüzden klasik vücut geliştirmenin işte kilo toleransı olduğunu duydum. NPC'de şu anda işte pro qualifier yarışmalarda boyuma göre 97,5 kilo olmam gerekiyordu ve hani bu zaten benim kilomdu. Artık sikletimi bulmuştum. Nasıl görünmem gerektiğini biliyordum. Ve bu yarışmalara girdim. Hani herhangi bir kayıt yaptırmadan o zamanlar işte geçen seneye kadar öyleydi. Gidiyordunuz işte nerede yarışma organize ediliyorsa oraya gidiyorsunuz. Orada kaydınızı yaptırıyorsunuz zaten. Bu şekilde yarışmaya girebiliyorsunuz. Ben 2019'da kendime bir hedef koymuştum. Kendi kendime bir söz verdim. Yani 35 yaşına girmiştim. İşte 35 yaşında işte bu işi bitirmem lazımdı artık. Hani kariyerimde o noktaya varmış olmam gerektiğini biliyordum. Için çalışmam gerekiyordu. Şubat ayında Tunus'ta işte bir pro qualifier yarışmayı seçtim. Hani yol yakın diye seçtim açıkçası. Hani Tunus çünkü biraz hani Avrupa'ya göre daha yakın. Hani vize problemi yok. Biraz daha uğraştırmadan hani hızlı olsun işlerim. Gideyim geleyim onlarla da uğraşmayayım o arada diye. Hani bu işte sene başındaydı. Bir de Şubat ayındaydı. Hani ben bunu Şubat ayında hani kendime böyle bir işte doğum günü hediyesi gibi olsun dedim hani. Ben de Şubat doğumluyum. Gittim, uçaktan indim. Türkiye'den bindim İstanbul'dan bindim değil mi? İstanbul'dan bindim. Tunus'a indik 2 saat sonra. Türkiye'nin 50 yıl gerisinde Türkiye'nin 50 yıl gerisinde bir havaalanı, limanı falan hani indik. Hadi dedim hayırlısı. Sonra işte orada pasaport kontrolleri falan derken hani bayağı o işler de uzun sürüyor. Hani böyle yorucu bir şey. Hani mesafe çok kısa ama oraya indikten sonra işlerin çok uzun olacağını anlamıştım. İşte otele yerleştik. Oradan çıktık. Yarışmaya kaydımızı yaptırdık. Yarışmada genelde hep Orta Doğu ülkeleri, böyle Arap ülkeleri daha yoğunluklu. Yani özellikle işte hani 100 tane İranlı sporcu vardı. Yani takım haline geliyorlar. Çok kalabalık insanlar. Yani yarışma çok yoğun. Gittik podyum arkasında falan işte hazırlandık. Çıktım ve orada 3. oldum. Şaşırdım yani hani nasıl oldu filan diye ama yani demek ki diyorum kendi kendime hani bakıyorum hani şimdi ortada ciddi bir şey var yani fark var. Hani ben genelde de öyle kendimi böyle çok iyi gören bir sporcu değilim yani neyse o kendimi de görebiliyorum. Ama yani hani bu derecelendirmeler falan biraz şey oldu işte ilk 5'e kalıyoruz işte 4 tane İranlı arada bir tek ben zaten hani mümkün değil olmuyor yani ne kadar iyi olsanız da olmuyor demek ki bazı şeylerde organizasyonlarda bu şekilde. Peki İranlılar çok kalabalık mı geliyorlar o yarışmaya? Çok kalabalık geliyorlar yani yarışmanın sponsoru gibi bir şey oluyorlar yani çok kalabalık geldikleri için bir de sponsor firmalarla geliyorlar. Yani güçlü geliyorlar daha doğrusu sen orada tek başına gitmişsin yani hani orada pek görünme şansımız yok. İyi olmak lazım diye düşünüyorum yani hani o şekilde gittiğin zaman hani nerede olursan ol ben buna inanan bir sporcuyum her zaman. 1. ve 2. kardeş yani çok enteresan. Yani kardeş yani hani bu kadar da tesadüf mü olur yani. Hani iyi ben gene dedim 3. yaptılar hani. Hani gene şeyde değilim hani emin de değilim ya demek ki diyorum hani bir kriter var bunun. Hani şimdi ona göre hazırlanmam lazım. Beni geçtiyse hani ona bakıyorum. Geçen adama bir bakarsın. Senden hani fazlası eksiğini görürsün. Ona göre çalışırsın. Bir dahakine ona göre gidersin. Şimdi durum öyle de değil. Hani şimdi ben neye çalışacağım diyorum artık yani. Hani neye göre çalışmam gerekir? Bunun arasında kaldım. Hani yönlendiren kimse yok. Hani şurada bak eksiksin filan hani diyen birisi de yok. Herkes görüyor işte. Hakikaten de hani resimlerden bile belli olacak şekilde yani şeyler. Böyle hak yeme durumları falan oldu. Ama ben bunu şey olarak değerlendirdim. Ya demek ki dedim hani yeterince iyi değilsin ki yani olmadı diye düşünüyorum. Yani daha çok çalışmam gerekiyor. Bu da bir yani tecrübe olarak şey yapıyor ve bunlar da bir tecrübe katıyor. Yani hani buna üzülmüyorum da yani hani hakkım yenildi falan. Bu yolla çünkü bu da var. Hani bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Giderken hakkınızı yiyebilirler. Normal karşılamak lazım bu işlerde.
Özellikle böyle belli ülkelerde hani bu da bize tecrübe oldu. Demek ki oralara gidilmez yani herhangi bir emek verdiysen ortada. Hani tecrübe olsun diye gidilebilir. Hani sıkı yarışmalar falan. Ama iyi olsanız da yani oralarda mümkün değil yani. Tek başına gitmiş bir sporcu derece yapamıyor. Lübnan keza aynı şekilde gene amatör olimpiya organizasyonuydu. Lübnan'da yaptılar. 2 ay önceydi sanırım. 2 ay sonra da o vardı arkasına. Ona hazırlandım. Ben hala işte yani eksiğimi tamamlıyorum ve daha çok çalışıyorum yani. Daha fazla yani çalışmalar gitgide artıyor. Hani yenildikçe daha fazla çalışıyorum ben. Daha fazla mesai harcıyorum bu işe. O gün de geldi ve ben Lübnan'a da gittim. Orada da bir izdihamla karşılaştık tabii, kayıt tartı, izdiham. Orada ne yapacağız, nasıl kaydımızı yaptırabileceğiz mi acaba diye düşünüyoruz. Hani yani orada sadece olay yarışmak değil yani. O formunu oraya sağ salim götürebilmek olay zaten. Yoksa herkes yarışmadan bir hafta önce çok iyi yani. Çok. Onu oraya taşıyabilmek. Bir sürü izdiham, zaten havaalanında giriyorsun, girene şeye kadar o pasaport kontrolü falan ayrı bir izdiham. Oradan gidiyorsun o yarışma yerine, yarışmada katılım çok yoğun. Ve Arapça konuşuyor insanlar ve bağıra bağıra konuşuyor, anlaşamıyoruz yani, derdimizi anlatamıyoruz yani. Hani daha ne kadar bekleyeceğiz, her neyse bekleye kaydımızı falan yaptırıyoruz yani. O gün de öyle geçiyor. Hani bir gün dinleniyoruz işte otelde derken yarışma günü, yarışma alanının şeyinde işte o backstage'de arka tarafta o yarışmacıların hazırlandığı noktalar mülteci kampı gibi. Yani üst üste alt alta ya, adım atacak yer yok. Yani imkansız oradan, yani ben buradan nasıl çıkacağım diye düşünüyorsun. Hani ya şu yarışı sağ salim atlatayım da ben derece istemiyorum. Hani anladın mı? Şuradan ben sağ salim tekrar memlekete döneyim. Şampiyonluk kalsın abi, sizin olsun diyesin geliyor yani. Her neyse işte bekliyoruz. Yani böyle bir şey yok hani. Gece saat hani ne kadar beklersiniz, en fazla 5 saat 6 saat abicim, 10 saat falan bekliyoruz yani arkada yatan şu işte çıktın çıkacaksın, herkes orada yatıyor zaten, acayip bir kalabalık, oksijen yok, boyalı ya, iğrenç vaziyette yani. Hani bekliyorsun, modun düşüyor, bekledikçe modun düşüyor, o pozisyonu yani yaşayanlar bilir zaten. Sonra işte saatin geliyor, zaten gece 3.30'da ben podyuma çıktım. Gece 3.30'da yani. 3.30'da. Yani bir de hani ne numara sırası var ne bir şey var. Hurra podyuma koyun gibi sürüyorlar zaten. Çıkıyorsun orada hani yani ya şuradan hani sağ salim çıkın bitsin diyor. Orada görünme ihtimalin falan yok yani. Öyle hissediyorum yani. Ve çok kalabalık olduğundan, hani benim böyle yarışabileceğim sporcu olduğundan değil, hani ondan bir yana şeyim yok. Hani form olarak zaten ben gerektiği gibi gidiyorum orada yani, iyi bir iş çıkaracak şekilde gidiyorum yani, kendimi o kadar tanıyorum zaten. Ama bakıyorsunuz şimdi ilk şeyi okuyorlar işte, finale kalanları çıktıktan sonra ilk 5, hani kaldık mı ona göre bekleyeceğiz. İlk 5'te işte listede görüyorum adımı. İyi diyorum, işte bekliyoruz derken gene işte şey çıkıyor, madalya törenine çıkacağız, artık dereceler belli olacak, ilk 5 çıkıyor işte yani şeyler. Ya şimdi yarışma çok yoğun olduğu için ilk 10'u podyuma çağırıyorlar, ilk 10 top 10 olarak okuyorlar, 5 değil. Şimdi bu sefer işte şey yapıyorum ben, hani ilk 5'te soruyorum biri yani hani sorry diyor, top 10 diyor sadece diyor, burası diyor. Şimdi ya adın yok ya, ilk 10'da yokum yani. Ya yalnız yani orada derdinizi hani o kadar bir karmaşa ki oradan yani hani bir derece çıkart filan, o işleri bırak. Oradan sağ salim evine dönersen Allah'ına şükret yani. Öyle bir ortam gerçekten yani. Şey olarak da sinirsel olarak da çok çelik gibi olmanız falan lazım. Yani sinir krizi geçirirsiniz ya, bu ben nereye düştüm falan diye yani. Ve insanlara derdinizi anlatamıyorsunuz yani. Şimdi orada hiç kimse, kendiniz yolunuzu bulacaksınız orada sürekli. O kendiniz kontrol etmek durumundasınız yani. Bir de tek başınıza. Yani çok zor bir iş.
Yani şimdi orada Muhammed diye bir arkadaşla tanıştım, İranlı. Türk, Azeri Türk. Şimdi o Türkçe biliyor, anlaşabiliyoruz, konuşabiliyoruz filan. Şimdi ona şey yapıyorum ben artık, yani yardımcı oluyor sağ olsun. Şimdi ben top 10'de yoksun diyor bana, podyuma çıkıyoruz. Ben hani ilk 5'teyim, beni podyuma almıyor yani. Sorry diyor. Sonra işte Muhammed'i arıyorum ben. Hani seslendim Muhammed diye. Orada böyle birkaç tane sporcu toplanmış böyle duruyor. Muhammed deyince herkes bana baktı. Hepsi Muhammed. Ya hepsi abi o Lübnan'da yani insan o taraflarda herhalde herkesin ismi Muhammed yani. Birinci isim mutlaka Muhammed oluyor yani. Yani tek isim olmasa da yani Muhammed dediği zaman herkes dönüp bakıyor yani. Onu öğrendim orada. Ya sonra işte şey yaptım her neyse oradan şey yaptım, madalya için işte 19-8 okuyorlar, madalya takıyorlar. Sonra çağırdılar işte, orada ben podyumdan inecektim yani, tekrar dönüyordum işte. 5. olarak okumuşlar işte, madalya taktılar filan. Lan ne olduğunu anlamadım yani, ben kaç oldu, beni kim geçti, ben neredeyim? Hani arkaya bakıyorum geçen filan, abi çok komik yani. Çok komik gerçekten, o resimlerde falan da var ya, Allah'tan hani birkaç tane resim falan da var yani. Ya bu kadar olamaz yani. 5. oldum o yarışmada da. Benim tamamen ümidim falan zaten kırıldı artık yani, bu iş olmaz, mümkün değil demek ki. Ben şey düşünüyorum artık, ya demek ki abicim bu işlerde de yani hakikaten kulis var bu kadar. Ha, olan yerler var, buralarda var. Buralarda var, onu söyleyeyim net yani. Arap ülkelerinde kimse demesin ki böyle şey olmuyor, hani kulis çok böyle bariz bir şekilde yapılıyor. Bunları görmüş olduk yani. Bir aileden iki kardeş. Hani bir aileden iki kardeşin şampiyon olduklarını gördük. Yani tamamen yani bu durumlar oluyor. Ne yazık ki oluyor. Ama ben biliyordum ki yani hani bu durum beni şey yapamaz. Hani iyi olursan mutlaka bir yerde karşılığını bulursun diye. Yani hep öyle düşündüm. Yani ben çünkü biliyordum yani hani bunu yapabilirim yani. Hani bu orada olduğumu görüyordum. Bunu da bir sonraki yarışmada işte 5 ay sonra mıydı o da? 5 ay sonra şeyde vardı işte Tokyo'da bir yarışma. Bu sefer şeyde değil yani Tokyo, bu sefer dünyanın öbür ucu. Yani şimdi vereceğin karar çok şey yani, gittiğinde boş dönmemen lazım artık yani. Oraya gidiyorsan oradan geri dönmeyeceksin ya da o istediğini alıp geri döneceksin. Yani iki seçenekle gittim oraya. Tek bilet alacaktım ya çift. Zaten gidiş de çok pahalı yani, her şey çok pahalı. Ya her şey çok pahalı, her şey, ama benim artık yani o kadar inanmıştım ki yani hani ben artık yani bunu yani görebiliyordum artık yani, o kadar net yani, çünkü kendimi çok farkında, sikletimi çok iyi tanıyorum artık yani, nasıl görünmem gerektiğini, orada hani yarışa alabilmek için nasıl görünmesi gerektiğini biliyordum artık yani, net bunu ben artık emindim bundan. Kendimi de biliyorum ve ne kadar çalıştığımda ne kadar sonuç elde edebileceğim yani, artık her şeyi sadece benim oraya gidip onu yapmam gerekiyordu. Öyle düşündüm. Sadece oraya gitmem gerekiyor. Yani bu tamam, yol faktörü zor değil mi? Yani 12 saat bir yol çekiyorsun zaten giderken. Hani zaten 12 de değil, İstanbul'dan 12 saat. Ya tabii sadece şey de değil. Bu yoruculuğu bir kenara, bunun kadar da buna paralel olarak da maddi olarak da ciddi bir külfet yani. Oraya tek başınıza gidip yani böyle bir şeyi yapabilmek hani ne derler hani, belki de çoğu insan hani böyle bu adam artık hani kafayı yedi falan demiştir. Yani öyle düşünmüştür. Yani inanıyorum yani hani öyle hissedenleri, öyle düşünenleri falan olduğunu biliyorum. Hani lan bu gidiyor işte dünyanın öteki ucuna, lan ne yapıyor gidiyor yani, bir şey de yok ortada yani gibi. Ama ben bunu takmıştım yani, orada olsa yani, orada bir şey varsa, o beni bekliyorsa benim oraya gitmem lazım. Peki, diye düşündüm. Yarışı neye göre araştırdığınızda gittiniz? Ya bir araştırma olmuştur herhalde. Yarışı çünkü neye göre araştırdım? Artık oturdum, analiz yapmaya başladım.
Açıyorum yarışmaların takvimlerine, yarışmaların sonuçlarına bakmaya başladım. İşte amatör olimpiya organizasyonu hangi ülkelerde yapılıyor? Bütün ülkelerin bütün yarışma sonuçlarını, işte YouTube'dur, işte NPC'nin kendi yayınlanan sonuçlarındaki listelere baktım. Nerede yapılmış yarışma? Kolombiya'da mı? Açıyorum, pro kart alan sporcuların ülkelerine bakıyorum. Eğer pro kart alan sporcuların hepsi Kolombiya'dansa veya o bölgedense orada bir şey var. Oraya gidilmez. Bunu öğrendim. Şimdi nerede yapılıyor yarışma? Atıyorum Tunus'ta mı yapılıyor? Bakıyorsun şeyine, listeyi açıyorsun. Hepsi İranlı. Ya da işte Lübnan'da mı yapılıyor? Açıyorsun listeyi, bak İran, Yemen, Bahreyn. Yani burada hiçbir Avrupalıdır bilmem ne şey vardı. Morgan Aste diye Fransız bir sporcu var. Arnold Classic'ten aldı o da. En son Tunus'ta benimle beraber alamadı. Yani ve adam ben izledim yani. Adam hani artı 100 sikletine çok iyi bir adam. Adama vermediler yani. Orada vermediler. Gene bir İranlı aldı. Ona da vermediler. Gitti arkasına o da şeye girdi. Arnold Classic'e girdi Ohio'da. Oradan aldı kartı. Yani Tunus'ta alamadı bu adam. Şimdi ben onu da takip ediyorum. Bu arada hani kimlerin öyle yediler, vermediler. Yani çok iyi adamlar var, sikletleri sadece bana yapılmadı yani. Ben oturdum yarışmayı da izledim. Hangi sikletlerde yapılıyor? Sadece bana mı denk geliyor bu diye. Baktığımda ortalama bütün sikletlerde aynı şeyleri yaptılar. Ama açtım artık işte Japonya'da zaten çok yeni. Hani ikinci organizasyonu bu işte amatör olimpiyadaki. Yani çok yeni olduğu için de şey de belli değil. Hani böyle daha çok katılımı o hangi taraftan, hangi ülkelerden oluyor bilmiyorum yani. Hani herhalde dedim hani buraya Japonya en azından şey yap hani daha böyle bunlar düzenli, sistemli insanlar, hani daha medeniler, hani böyle şey olmaz hani dalavereli bir toplum değil yani hani. Baktığım kadarıyla hani böyle insanlar zaten hani bir hata yaptığı zaman kendi kendini yok ediyor falan yani. Güzel bir güzel var. Aynen hareketi var yani hani adamların kültüründe. Hani bu bakış açısındaki bu bakış penceresinden bakan insanlar zaten bu türü düşünmez yani. Bu tamamen belli coğrafyaya has özellikler bu dalavere işleri genelde. Üç kağıt işleri ama onlar da yok. Olduğunu düşünüyorum. İşte bizim Hakan abiyle de işte o zaman işte konuşuyoruz abi bunlar yapar mı filan artık. İsmim Hakan Yalçın. Ben ziraat mühendisiyim. Adana'da Turnuşkil danışmanlığı yapıyorum. Öğrencilik yıllarımda 1987 ve 96 arasında sporla uğraştım. Vücut geliştirme yaptım. Vücut geliştirmenin Türkiye'de çok güzel olduğu çağlardı. İşte Ahmet Eminliler, Hamdullah Aykutlular, Adnan Sır, Tulu Topa. Bu küçük bir müsabaklığım da var. Bölge şampiyonluğum var Adana'da. Ama ondan sonra iş hayatıydı, evlilikte bırakmak durumunda kaldım. Yıllarca saldık, bir dünya kilo aldık. Ondan sonra bir arkadaşımın sayesinde Ersin Hoca'yla tanıştık. Tabii Ersin'in antrenmanlarını, buradaki kondisyonunu, formunu görünce yine bir sürü şey patladı, yandı bende. Ersin ciddi ilham kaynağı benim için. Disipliniyle, ondan sonra kişiliğiyle, vücuduyla, sporculuğuyla, istikrarıyla her şeyden önce. Son 3 yarışmasında da yanındaydım. Yani çalışmalarında ve hazırlığında. İkisinde ciddi hakkı yenildi. Fakat yani yılmadan olayın üstüne gitti. Ama Japonya'da Japonlar sağ olsunlar Japon dürüstlüğüyle Ersin'in hakkını verdiler ve pro oldu. Onu tebrik ediyorum buradan ve onun inşallah pro hayatında da başarılı olacağına ve olimpiyada yarışacağına inanıyorum. Olimpiyaya hep birlikte gidiyor muyuz? İnşallah. Las Vegas'a gideceğiz. Evet. Yani orada yarışmayı götürürüm de değil. Yani yarışmayı alabilir miyim, iyiyim de değil. Yani ben yarışmayı alabilecek düzeydeyim ama bunu bana verirler mi? Yani artık böyle düşünüyorum. Hani bunlar bir kulis yapar mı?
Hasbelkader ben o yarışmaya da hazırlandık. İşte Kasım ayındaydı. Ona da gittik. Yani olmaması için bütün her şey oldu zaten. O yarışmaya gitmemem için o sene her şey oldu. Yani olmaması için. Bütün her şey olmaması içindi. Bütün olanaklar. Ama uçağa bindiğim andan itibaren her şey bitti. Her şey olması için oldu. Yani başlarken belliydi bir şeylerin sanki olacağı. O uçağa binene kadar böyle belli bir direnç gösterdim. Hani ısrar ettim. Hani ama o uçağa bindikten sonra her şey yolunda gitmeye başladı. Yani sıra falan beklemiyorum falan. Yani her şey işte indim aşağıya. Yolculuk çok rahat geçti. İndim aşağıya. Sırası, pasaport sırası hiçbir şey yok. Yani olduğu gibi işte her şey düzenli, nizami orada. Sonra şeye girdik. Bavul alacağız. Bavul önüme düştü yani. Adımı atıyorum, her şey oluyor yani. Orada işte inişte bir Türk'le tanıştık. Şaka gibi yani. Tokyo'dasın işte. Gideceğin yer nerede? Belki ben o gece sadece yatacağım yeri aramakla geçerdi. Yani o gece ben evde yatamazdım büyük ihtimalle. Yani kalacağım yeri bulamazdım yani. O kadar büyük bir yer. Yani Avrupa falan gibi de değil. Yani her şey otomasyon, sistem farklı. Şimdi bu hani muhabbet ettik falan derken hani neydi? Vücut geliştirme, yarışmadır. İşte Hakan Can Bulat abimiz ismi de. Yani buradan selamlar çok ona da. Yani çok büyük, bana o vesile oldu diyorum. Ya bu yarışmayı hani senin sayende oldu yani hani. Adam şey yaptı, çok yardımcı oldu işte. Sonra ben işte nereye gidiyorsun? İşte yarışmadır, vardır derken işte bizi şeye götürdü. Kalacağımız yere. Ben de dedi işte araba var dedi. Şey yap, işte telefonunu falan verdi. Bizi şeye kadar, odamızın içine kadar soktu yani. Hani böyle baktı, iyiymiş hani benim de içim rahat etti. Hani böyle çok güzel bir insan yani. Hani sanki hani bir melek gibi işte karşımıza çıkardı insan. Yarışma yerini de gördüm. İşte kalacağım yeri öğrendim. Yarışma yeri, işte yürüme mesafesi. Her şey rahat yani. Hani Adana'daki düzenim sanki hiç bozulmadı. Ya Tokyo'dayım ama Adana'daki düzenim aynı devam ediyor. Ve yani çok canlı bir yer. İşte 24 saat açık market falan var. Yani çok rahat geçti. Ve yarışma yani şey olarak konsantre oldum. Sanki ben Adana'dayım. Her gün gene aynı sistemimi şey yapıyorum. Düzenimi uyguluyorum. Oradan da işte çıkıp şeye gideceğim. Salona gider gibi yarışmaya gideceğim. İşte her neyse pazar şeyimiz o, pardon, kayıt günü geldi. Yarışmaya kayıt günü gene. Yarışmaya kayıt günü geldi. Ben gittim yarışma yapılan yere baktım. Orada gene bir izdiham var. Gene bir izdiham var dedim burası da dedim böyle. İnanılmaz kalabalık oluyor yarışmalar. Çok fazla kalabalık. Yani kaydını yaptırmak zaten bir olay. Sonra ben artık tecrübe sahibiyim yani. Ben dedim o kuyrukta beklemeyeyim soğukta bir de Kasım ayı. Bir de insanlar böyle dışarıda yani içeri de almıyorlar. Dışarıda bir kuyruk var. Dışarıda bekliyorsun yani. Ben dedim şeye gideyim odaya. Odaya gittim biraz daha dinlendim. Tartı saat 7'de bitiyordu. 6 gibi biz şey yaptık çıktık. Akşam 6 gibi zaten dağılmıştı yani orada şey. Kimse kalmamış fazla. İşte fazla yoğunluk yok. Oradan işte ben artık dedim işte ben şeyden geldim. İşte Türkiye'den geldim. Yarışmaya kaydımı yaptıracağım. Böyle yapıyor. O tamam listeyi açıyor. Hangi ülke? Türkiye. Bakıyor. Listede yok. Yani şey yaptırmam gerekiyormuş sanırım o yarışmaya. İnternetten check-in mi derler hani bir kayıt yaptırmak gerekiyormuş önceden herhalde. Ona göre de orada listede ismin yazıyor. Kaydını yapıyorlar. Benim böyle bir şey yok. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Yok diyor. Şimdi bakıyor falan. Ya diyorum işte ben yeni ilk defa diyorum şey yapacağım. İnternetten şey yapmadım. Her neyse bir şekilde anlaştık biz. Ha dedi anladı. Tükenmez kalemle şeye yazdı. En alta yazdı. Listenin en altına benim ismimi şeyimi tükenmez kalemle yazdı. Sonra biz işte numaramızı falan aldık. Kaydımızı yaptırdık.
yarışma gününü bekliyoruz artık. Her şey tamam. Zaten geceden boyamız sürdük filan. Boyayı hazırladık. Sonra ertesi gün işte sabah kalktım erkenden, yarışma günü. Gene bir kat daha boya. İşte normal rutinimi yaptım. Gene normal nasıl kalkıyorsam işte antrenmandan önceki öğünüm nasılsa işte aynı şekilde sabah güne nasıl başlıyorsam yumurtamı falan yaptım. Yani hani gene prosedürleri uyguladım. Dışarı çıktım, şeye gidiyor gibi, antrenmana gidiyor gibi. Zaten bir gün öncesinden de baktım nerede işte ben yatarım kalkarım. Yani tecrübeli olduğum için hani yarışmaya falan yerde artık bir gün öncesinden şey yapıyorum. Bir keşif. Tabii. Keşif yapıyorum artık yani. Hani o ortama düşmemem lazım. Oradan çıkış yok biliyorum. Şimdi baktım şey kurmuşlar zaten böyle hani içeriye. Aletler, dumbbell'lar falan, sehpa falan var. Güzel. Tam böyle bir antrenman ortamı var yani içeride. Orada dedim tamam ben burada işte gelirim. İşte ne zaman çıkıyor? Zaten hani oradaki şey sistemle şeyine göre uyuyor yani. Japonlarda öyle şey yok hani geciktim, bekledim falan yok biliyorsun. Tıkır tıkır işliyor yani o sistemleri de. Öyle izdiham da olmuyor. Şimdi ben zaten yarışmaya da 1 saat kala evden çıktım hazır bir şekilde. Antrenman yapıyor gibi aynı şekilde şey yaptım. Aletler zaten orada dumbbell'larla işte ısındım filan. Her şey istediğim gibi oldu yani. Hani daha iyisi olamazdı zannetmiyorum. Ya içime sindi ilk defa hani böyle kendim de böyle hani içime sinen bir şey oldu. Yani kendimi beğendim yani çıkarken. Sonra işte sıraya girdik zaten. Ben C kategori. Yani yarım santimle C oluyorum, yarım santimle de D de olabiliyorum. Yani ikisinde de girebiliyorum. Bu Japonya'da C kategorideyim. C kategorinde en son sırasındayım. Kaydımı en son yaptırdığım için 490 numara en sırada. Benden sonra da D başlıyor. Hani boylarımız böyle yarım santim olduğu için belli belirsiz. C mi D mi? Şimdi öndekiler bakıyor. Şimdi bir şey yapıyor. Arkadakiler de birbirine bakıyor falan. Sonra en son işte öndekilerden bir tanesi geldi. Dedi hangi kategori? C dedim. Böyle üzüldü gitti. Geçti sıraya geçti. Ben orada anladım. Ama diğer işte o yarışmalarda da aynısı olmuştu. Yani artık ben klasik sikletinde tam limit girdiğim için yani dolu yani artık yani o kategoride daha da olacak bir şey yok zaten. Yani giriyorum hani body kategorisi zannediyorlar. Body mi diyor kaydederken. Yok diyorum düzelttiriyorum klasik diyorum yani. Bir de öyle bir şey var yanlışlık falan da olabilir yani yanlış da yazdırabilirsin gittiğinde. Tek başına gittiğinizde ve iletişim falan zaten adamların zor. O da olabilir. Ben işte özellikle işte klasik vücut geliştirme diye işte kaydımı yaptırıyorum filan. Sıraya geçtiğimde de bir şey oluyor. İşte o D'dekiler bakıyor, onlar şey yapıyor. İnşallah bizde değildir diyor herhalde. O da o inşallah bizde değil. İkisi de şey yapmıyor. Şimdi C dedim gitti her neyse biz çıktık kendi kategorimizde. C kategoride işte okumaya başladı. 5'e kaldık. 4'ü gene işte Japonya, Kore işte o ülkeler gene Uzak Doğu. Yani ben gene arada bir tek. Yani dedim yani niye versinler? Bir de hani zaten ikinci olan adam kendi kategorimde yani iyi bir adamdı. Hani şimdiye kadar beni geçirdikleri adamlardan çok iyiydi. O zaten vermiş olsalardı ben gene şey yapamazdım yani. Hani normal diye şey yapardım. Hakkımı yediler de diyemezdim. Ama böyle bir şey var içimde. Gene ya son saniyeye kadar olmayacak yani benim şeyim o. İçimde öyle bir şey var. Okumaya başladılar 5, 4, 3 hadi diyorum gene bu sefer 2 yaptılar iyi filan derken 2 onu okudu. Ben bir hala anlayamadım yani bir filan yani hani çıktım ama inanamıyorum yani. Oraya geçtiğime inanamıyorum. Her neyse overall kategori çıkacak sonrasında. Onun için işte arkada bekliyoruz falan. Şimdi orada da hani düşünüyorum şimdi yani C kategoriyi aldığında muhtemelen diğerlerini alıyorsun yani hani kart alabiliyorsun yani C'den çıkıyor genelde overall. Ama işte bakıyorum şimdi hala olayın şeyinde değilim. Şimdi 4 siklet birincisi çıkıyor overall'da.
Üçü kart alıyor, pro kart. Şimdi ve hani üçüncüden başlıyor okumaya. Hani üçüncü alan kartı okuyor. Üçü okuyor. Yani ben hala karıştırıyorum. Yani şimdi hani diyorum ilk önce okusa beklemesem yani. Hani üçüncü sıradan da olsa şu iş bitse diyorum yani. Hani anladın mı? Hani öyle bir şeyim var. Beklentim gene bana birinci sıradan vereceklerine inanmıyorum yani. Şimdi üçü okudu. Baktım şimdi A kategoriden A sikletten nerede Yemenli. Bakıyorum yani lan diyorum buna verdilerse hani benim almam lazım yani hani öyle görüyorum yani hani. Ama benim gördüğüm gibi olmadığını da biliyorum. Hani o şeyden bir şeyim de var yani hani inancımı kaybetmişliğim var. Sonra ikinciyi okudu. Lan herhalde beni okuyacak falan diyorum. İkide de okumadı. Bu sefer endişeye kapıldım. B kategoriyi okudu. Bir C kaldı, bir D kaldı ikimiz. İkimizden birisi alamayacak. Ben dedim herhalde bana vermeyecekler diyorum bu sefer. Yani anladın mı? Ümidim tamamen gidiyor. Hani tamamen geri şey yaptı. Hani ben ikinci, üçüncü sıradan alırım diye düşünürken onlara verdi. Yanımdakine de bakıyorum böyle dua ediyor falan. Ben dedim herhalde ona verirler diye düşünürken beni okudu ama ben hala aynı şey yapamadım yani hani böyle. Hani yanlış anladım herhalde falan. Hala öyle düşünüyorum yani o dakikaya kadar. Yani hiçbir tepki de şey olmadı. Yani sevinemedim, üzülemedim. Ne olduğunu anlayamadım orada. Burası Adana, Gültekin Et, Turgut Özal. Ersun hocamın etlerini biz veriyoruz. Bizim sayemizde şampiyon oldu. Aşağı indim. O aşağıda da işte hani bizim tanıştığımız Hakan abi aşağıda. Yani onu gördüm hani şey yaparak. Hani onu görünce anladım hani. Hani orada bir Türk var işte hani şey yaptı. Hani o da böyle sevinmiş hani adam gururlu böyle. Onu görünce ben anladım ne yaptığımı. Hani böyle biraz şey yaptım filan anlamaya başladım. O uyanmaya şokun etkisi geçiyor artık. Ya bir de yani o anda hani paylaşabileceğin kimse de yok yani onu. Orada hani şey yaptın ama hani öyle bir şey gibi geliyor. Sonra zaten biz o hani odaya geçtiğimde ben anladım onu yani. Hani baktım filan hani böyle sen ne yaptın filan hani böyle düşünmeye başladım. O zaman yani böyle duygulandım. Yani tek başıma kaldığımda. Yani riskti yani. Çok büyük bir riskti. Bilinmezlikti yani. Ama hani ne yaptığımı biliyordum. Hani bu... Ve nihayet Pro Lig'deyiz artık. Çok şükür. Şimdiki hedefler peki? Yani şimdiki hedefler yani profesyonel ligde işte gene profesyonel ligde de kendimi gösterebilmek. Yani orada da başarılı olabilmek. Şimdi ne değişti mesela profesyonel lige geçtiniz bir kilo değişti galiba, rating değişti boydan dolayı. Evet bir 4 kilogram daha bir artı 4 kilogram toleransımız daha var. Yani bir 4 kilo daha kendime işte tamamlayabilmem gerekiyor. O görüntüye kavuşabilmen için yani o siklette o Pro Lig'de başarılı olabilmek için kilo toleransını ilk önce doldurabilmeniz lazım. Yani o adeleyi üstünüze paketleyebilmek lazım. O da ortalama zaten 3 yılımızı falan alır yani ortalama bir 3-4 yıl içinde. Zaten benim bu işte de işte 5 yıl daha aktif olarak yapmak istiyorum. Yani profesyonel ligde 5 yıl aktif olarak devam etmek istiyorum. Bu 5 yıllık hedeflerim var zaten. Hep 5'er yıllık. 5 yılın sonunda da yani bu 5 yılın içinde diyeyim Mr. Olympia podyumunda bulunabilmek yani oraya çıkabilmek, orada yarışabilmek. Yani bunu başarabilmek istiyorum sadece. Pro şovlarda hani olunsa muhteşem olur gerçekten. O hani pro şovlara gidip puanları
toplayabilsen müthiş olur. Ya bundan sonrası artık ona bakıyor aslında, yani bakacak olursak bu iş devamlılığa bakıyor. Ne kadar devamlı, aktif ve sürekli olursan, yarışmaları takip ettiğin sürece zaten tek gereken şey devamlılığı. Yani o yarışmalarda kendinizi gösterebilmek, yani sürekliliği. Hani gidip ben bir senede bir yarış yapayım gibi düşünmeyeceksin. Yani bunu artık bundan sonra bu yol, bu 5 yıllık bu süreçte hani en az 3 tane 4 tane pro şova katılabilmemiz lazım ki bizim yani o puanları toparlayabilmemiz, o title'a gelebilmemiz gerekiyor. Ya bu da tamamen devamlılıkla olabilecek bir şey. Yani olmayacak bir şey değil. Yani imkansız bir şey değil. Yani sadece o imkanları, o yaşam standartını yakalayabilmekte olay. Sadece bu. O iklimi yaratabilmekte, vücut geliştirme iklimi diyorum ben buna. Yani nasıl bir narenciye ağacı işte Rusya'da yetişmiyorsa, yani burada da Türkiye'de de vücut geliştirme yapılmaz aslında. Yani bu yapmak istiyorsanız da bunun belli bir altyapısı var, bunun iklimi var. Bunu oluşturabiliyorsanız belli suni iklimlerde bizim yaptığımız gibi izole daha bu şekilde olabiliyor. Bu ortamlar yaratıldığı sürece de zaten olmayacak bir şey değil. Yani zor bir şey değil.